Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşle geçtiğimiz hafta 31.25 destek bölgesini takip ediyorduk günlük grafiklerde. Bunun altında kapanışlar aldık fakat burada bakın şu geçmişteki direnç bölgesinin destek olarak çalıştığını ve bu bölgeden güçlü alımların geldiğini söylemiştik. Ve kapanış sebebiyle de bu 31.25'in kırıldığını söyleyemeyiz demiştik pazartesi günü. Ve pazartesiden itibaren de oldukça güçlü alımların geldiğini takip ediyoruz. Bu noktada düşük zaman dilimlerine geçip burada en azından bir tepkinin geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 31.47'nin geçilmesi gerekiyor demiştik. Bu tarz bir kırılım geldiğinde de yukarıda 32.54, 32.55 direnci kırılmadığı takdirde yaşanan yükselişin bir tepki olarak kalması ve tekrar satışa dönme riskini taşıdığını konuşmuştuk. Şu an içinde bu önemli bölgeye ulaşmış durumdayız. Burada artık takip etmemiz gereken bakın şu yaşanan son yükselişin düzeltme seviyelerini kontrol ederek bu süreci değerlendirmemiz gerekiyor. Aşağıda 32-31.92 bölgesi çok önemli olacak. Bu bölge kırıldığı takdirde bir düzeltme sürecine yani şu yükselişin düzeltmesine girdiğimizi söyleriz. Ve burada şu son düşüşün maksimum tepki sınırından piyasanın tekrar satışa dönmeye başladığını söyleyeceğiz. Dolayısıyla bu son yükseliş bir tepki olarak kalacak. O nedenle bugün için aşağıda 31.92, yukarıda da 32.54 seviyesi, 32.55 seviyesi önemli olacak. Bu yatay bandın kırılımına göre direnç kırılacak olursa tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini söyleyeceğiz ve 33-33,5'lara doğru minimum yükselişin devamı beklenir. Ancak aşağıda 31.92 kırılacak olursa 33.20'lerden başlayan düşüşün bu sefer maksimum tepkisini verdik ve satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir sürecin yaşandığını düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla en azından 31.47 kırıldıktan sonra alım yaptıysanız 31.92'nin kırılmasıyla birlikte stop olmanız gerektiğini unutmayın ki bu tepki sürecinde elde ettiğiniz karı korumayı başarın. Hatta bu yükselişin bir tepki olarak kalma olasılığını fiyatlamak için bir miktar burada gene satış yapılabilir. Yine buna maliyetinize ve risk algınıza göre sizin karar vermeniz gerekir. Ancak 31.92, 31.90 altındaki hareketlerde temkinli olmamız gerekecek. Buradan ons altına geçecek olursak günlük grafiklerde bir düzeltme sürecine dahi girdiğinden bahsedemeyiz demiştik. 2850 altında hareketler görmemiz gerekirdi. Buradan güçlü alımlar geldi. Fakat bu alıcılar bir önceki tepeyi geçmediği sürece tepede yatay bantta kararsız bir süreç takip edilir. Aşağıda 2850, yukarıda 2956 destek direnç bölgesinin kırılımına göre yön netleşecek. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bir çanak formasyonu vardı. Bunun hedefinin 2800 olduğunu konuşmuştuk. Fakat hafta başında pazartesi açılışıyla birlikte şu son düşüşün tepki sürecine girdiğini bize gösterdi ve yukarıda 886 üstü hareketler burada tepkinin güçlendiğini bize gösterecek demiştik. Şu an için geldiği yer bakın şu tepede oluşan yatay bandtan bahsettiğimizi hatırlarsınız geçtiğimiz hafta. Bu yatay bandın desteğini direnç olarak şu an için çalıştırmış durumda. Aşağıda takip etmemiz gereken destek bölgesi 2900-2906 bölgesi. Bu bölge kırıldığı takdirde bu yükseliş bir tepki olarak kalacaktır. Güçlü bir tepki verdi ve tekrar satışa dönüyor deriz. Ancak bu bölge korunduğu sürece tekrar 2956 hatta bu direncin kırıldığı bir süreci de takip edebiliriz. Dolayısıyla bugün şu yatay bandı takip ediyor olacağız. Aşağıda 2900, yukarıda 2930 bölgesi önemli olacak. Buradan platine geçecek olursak platinde de 900'lerden başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırına ulaştık ve buradan tekrar bir dönüş alıyoruz. Bu noktada düşük zaman dilimlerine tekrar dönüp hafta başını hatırlayacak olursak 955-960 bölgesi önemli olacaktı. 960 üstü hareketler yaşanan şu son düşüşün tepkisinin başladığını bize gösterir demiştik. Şu an içinde bakın %50 bölgesine kadar ulaşmış durumda. Burada tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 985-980 bölgesini takip edeceğiz. 985 üstü hareketler tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini bize gösterir. 995'lerde bir ara direnç bölgesi olsa da ana beklentimiz tekrar 1010'lar olacak. Ancak burada artık önemli olan destek bölgemiz
959, 955 bölgesi. Tekrar bu bölgenin altına dönecek olursak %50 tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. O nedenle 955 altında dikkatli olmamız gerekecek. Buradan Palladium'a geçecek olursak önemli bir destek bölgesine ulaştık. Geçtiğimiz hafta 949 desteğinin önemli olacağını söylemiştik. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte bir önceki dibe kadar satışların devam etmesi ana beklentimizde. Bu hareketi gördük ve bu bölgeden destek bulup düşüş sürecinde önemli olan destek bölgemizi şu an içinde direnç olarak çalıştırıyor. Bu aşamada düşük zaman dilimlerine dönüp şu son düşüşün tepkilerini takip etmemiz gerekir. Burada da 930 üstü hareketler şu an için gene bakın %50 seviyesine kadar bir tepki olarak devam etti ve satış alıyoruz. Burada 930 üstü tepki süreci artık aşağıda 926 altında tepkinin sonlanıp tekrar satışa döndüğümüz bir süreci gösterir. Dolayısıyla burada bugün için 926 altında kapanışlar alıyor muyuz? Bu önemli olacak. Bu tarz bir düşüş gelecek olursa şu son düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa geçiyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Yukarıda ise öncelikle bu %50 seviyesinin geçilmesi gerekiyor. 962 seviyesi. Bu bölge geçildiği takdirde maksimum tepki sınırımızı takip edeceğiz. 985 seviyesi. Ancak 985 üstü hareketlerde tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini söyleriz ve 1035'ler tekrar gündeme gelebilir. Ancak 985 altında kaldığı sürece yaşanan bu yükseliş bir tepki olarak kalacaktır ve tekrar satışa dönebilir. Temkinli olmak gerekir. Şimdi buradan son olarak bir Brent petrole geçersek hatırlarsanız şu yatay bandı takip ediyorduk. Desteğinin kırılması durumunda şu bir önceki dip bölgemiz önemli olacak demiştik. Şu an için bunun da altına sarktık ve hatta bakın bu bölgeyi direnç olarak da çalıştırdı. Satışa devam ediyor. Şimdi artık burada günlük grafiklere dönüp aşağıda 69, 88, 68, 64 bölgesi önemli olacak. Burada pazartesi uyarmıştım. Şu desteklerin kırılmasından dolayı artık Brent petrolde alım düşünmemek gerekir diye. Ancak şu an geldiğimiz seviyeler oldukça önemli seviyeler. Bakın 69, 88, 68, 64 bölgesi yakın stoplu alımların denenebileceği bölgelerdir. Ancak bu bölgeler de kırılacak olursa büyük resimden baktığımızda oldukça önemli bir destek bölgesi kırıldı ve oldukça sert satışların gelmesini bekleyeceğimiz bir süreç yaşatır. O nedenle evet burada 69, 88, 68, 64 bölgesinde alımlar denenebilir ama mutlaka 68, 64 altında stop olmamız gerektiğini unutmayalım. Burada olası zararları göze alabiliyorsak yükseliş yönlü alımlar, işlemler yapılabilir. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.